Evet, sürekli aynı hata yapılıyor. O yüzden bir paylaşım yapmak istedim. Bir malın bedeli nasıl belirlenir? Değerli arkadaşlar, bu hafta çok üzücü 2 tane şey yaşadım. Yani onları paylaşmak istiyorum. Çok çok sevdiğim bir dostum Avcılar'da çok güzel bir yer almıştı. Eski püskü, yani güzel derken benim mantığıma güzel, siz beni anladınız. Eski püskü, yıkık dökük, fareler dolaşan bir yer ama 800 bin liraya almıştı. Ondan sonra bu dönüşüm için işte bekleniyor. Dönüşüm olacak, olmayacak falan filan. Tabii çok da ilgilenemiyor. Bir şekilde bir soruyor. Diyor ki ya diyor işte burayı satmak istiyorum. Kaç lira eder? Bakın bu kritik soruyu sormayın diye binlerce kez anlattım size. Bu sorulmayacak soru. Yani bu gerçekten düşmana sorulmaz, kardeşe sorulmaz, kimseye sorulmaz. Soru bu olmamalı. Tabii adam da diyor ki oradaki adam, yani bu arada emlakçılarla alakası yok. Herkes emlakçıları suçluyor arkadaşlar. Emlakçı da aynı şey demiş. Oradaki apartman görevlileri de aynı şey demiş. Tamam mı? Oradaki çay ocağı sahibi de aynı şey demiş. Abicim buradan hiçbir şey olmaz. Ondan sonracıma buradan işte dönüşüm olmaz. Bilmem ne olmaz, şu olmaz. İşte sen 800'e aldın. İşte ver 650'ye, 750'ye kurtur. O civarda. Tabii bu da morali bozuk. Ondan sonra bana da yazmış ama ben tabii ulaşamamış. Bana yazsa tabii ben bu soruyu sorma kardeşim. Soru yanlış diyecektim. Ondan sonra ve maalesef evi satmış. Sonra sattıktan sonra bana haberim oldu. Dedim abi yanlış soruyu sormuşsun ya. Yanlış soruyu sormuşsun ya. O soruyu şöyle soracaktın. Burada bir daire almış arkadaşım. Ben bunun yanını veya sağını solunu kaça alabilirim? Bu ayar daire. Nitekim o şekilde sordurdum. 2 milyondan aşağı öyle bir daire yok biliyor musunuz? Yani aslında 2 milyon lira edecek şu an almaya kalksa bir daireyi sırf yanlış soruyu sorduğu için çok ucuz bir paraya vermiş. 650'ye mi verdi, 750'ye mi artık soramadım üzüntüden yani. Çünkü dönüşüme girecek ve 200-300 bin lira bir farkla orası dönüşecek. Şey oluyor ya çünkü bu devlet katkısı falan var. Arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum. Hiç tanımadığınız insanlara, tamam mı? Buna ben de dahilim bu arada. Ya burası kaç lira eder demeyeceksiniz. Gireceksiniz bakacaksınız internetten sağından solundan. Hadi ondan mı yapamıyorsunuz? Zor mu geliyor? Çok basit ya. Bu daire, şu bodrum kat daire var ya. Onun gibi bir şey istiyorum ben. Ne kadara bulabilirsiniz? Arkadaşım almış diyeceksiniz. Orada fiyat. Eğer adam size şunu diyorsa ya orası 2 milyon piyasada bir 900 teklif vereceksin. Bir 950 teklif vereceksin. Alabiliyorsan yani onun malın değeri odur arkadaşlar. Aynı şekilde bir arsa da başımıza da geldi. Yine aynı şekilde. O da inanılmaz. O da gerçekten işte ismini vermeyeyim bölgenin. Anadolu'nun çok güzide bir yerinde. Yani iyi potansiyelli bir yerde. Tamam mı? Bir yeri var. Atadan dededen kalmış. 3-4 kişiye sormuş. Yine aynı şekilde. Biri 350 eder demiş, biri 450 eder demiş, biri 375 demiş, biri keçi çıkmaz demiş, biri traktör inmez demiş, biri helikopter git bitmez demiş. Ama görseniz şehrin çeperinde, imarın dibinde. Yani karşısında evler var. Tamam. O da tabii morali bozuk şekilde. Abi işte bizden böyle bir yer kaldı. Ne yapayım, satayım mı, satmayayım mı? Abi dedim bak soru yanlış. Bak bu soruyu sorarsan bu cevabı alırsın. Sen şimdi telefonu kapatacaksın. Başka bir telefondan 2-3 gün sonra şu soruyu soracaksın. Bak şu ada şu parselin oralarda ben yer almak istiyorum. Ha adam diyebilir ki sana eğer elinde öyle bir yer yoksa. Abi orası çok kötü yer. Ya kötü olsun ben öyle bir kötü istiyorum. Ben kötü seviyorum. Bana kötü yeri kaça bulursun? Anlatabildim mi? Ya da ne bileyim işte bu civarda bir yer istiyorum ama onun yakınında hemen böyle çok da uzağında değil. 100-200 metre çapında. O şekilde sordu. Aynı yere 1.700 dediler. 1.700. Ben dedim ki 1.500 ver bakalım verecekler. 1.500'e bile vermediler. 1.650'ye en son indiler. Yani 350-450 arası denen yerin aslında değeri 1.650 civarı olduğu ortaya çıktı. Bir şeyin değeri arkadaşlar ne kadar ederli anlaşılmaz. Ona kaç lira veriliyorsa, kaça alabiliyorsanız odur. Ben bunu nasıl öğrendim biliyor musunuz? Yine size bir hayat tecrübesi söyleyeyim. Çok kötü bir hayat tecrübesi anlatayım size. Benim biliyorsunuz işte eski ailemiz bizim zamanında varlıklıymış falan filan meşveken. Evde bir sürü antikalar, bir sürü bilmem neler falan var. Benim babaannem öldüğünde yıl 2004 mü öyle bir şey. Evde böyle acayip bir resimler çıktı tamam mı? Acayip ama. Birkaçı ondan sonracığıma böyle satalım dedik. Aynı mantıkta. Çağırdık böyle birkaç kişiyi.
Bazıları gerçekten hurdacı tarzı insanlar böyle. Abi 50 bin lira diyen var bugünün parasıyla. 10 bin lira diyen var. 5 bin lira diyen var. Ve gerçekten de o rakamlar civarında sattık. Sonradan öğrendik ki onlardan biri, ismini vermeyeceğim, verirsem çünkü dalga geçersiniz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en değerli resimlerini yapan, İ ile başlayan, geçmişten çok ünlü bir şeymiş, ressammış. Tamam mı? Onun bir resmiymiş. Ve resim acayip para ediyormuş. Şimdi biz bulsak böyle sorduk. Sonunda başımıza bu geldi. Dolayısıyla arkadaşlar bir yerin fiyatını, ev olsun, arsa olsun, resim olsun. Tamam, ne bileyim yani. Şimdi bulamıyorum yani. Yani şu defteri ben size kaç lira eder diye sorarsam siz 1 lira eder dersiniz, 2 lira eder dersiniz. Ben şunu sorarsam arkadaşım ben bu defteri alacağım. Şu an kaç lira piyasada? Dükkanda kaç lira? Mert abi bu 50 lira. Benim için değeri budur arkadaşlar. 50 liradan aşağı ben bunu alabiliyor muyum? 49'a veren var mı? Yok. 48'e veren var mı? Yok. O zaman bunun değeri budur arkadaşlar. Lütfen bu şekilde dolandırılmayın. Bu şekilde kandırılmayın. Yani bu çok oluyor. Hani bir arada benim adımı vererek de böyle yazanlar olabilir. Onlara da dikkat edin. Ben değilim. Bir sürü yerde yine fake hesaplar açılmış. Ben değilim. Hem arsa konusunda hem borsa konusunda hem bilmem ne. Hem abonelik onlar ben değilim. Ondan sonra böyle bir acayip bir dünyadayız. Lütfen dikkat edin. Bir yerin değerini, o yerin benzerini kaça bulabiliyorsanız o soruyu sorun. Fiyatı öyle anlayacaksınız. O fiyata bulabiliyorsanız zaten gerçek değeri odur. Anlatabildim değil mi? Lütfen bakın avcılardaki yeri de ucuza kaptırdı diyor arkadaş. Hem de dönüşümlük yerde. Yanlış soruyu sorduğu için. Öbürü de arsayı ucuza kaptırıyordu. İnsanlar özellikle piyasada sıkışık zaten şu anda. Faizler yüksek. Ondan sonra yani bir de sorduğu insanlar yani diyor ki işte orada yani onu da söylemek istemiyorum ne iş yaptığını o işi yapanlar sonra bana kızacak. Ondan sonra orada şu işi yapan insan abi ya o işi yapan insan niye sana doğruyu söylemek zorunda hissetsin ki kendi söylemeyebilir. Herkes dürüst olmak zorunda değil ki arkadaşlar. Dolayısıyla o sana bambaşka bir rakam söyler. Gönlünden geçen rakamı söyler veya ucuza kapatmak istediği rakamı söyler. Dolayısıyla lütfen bir yerin fiyatı şöyle belirlenir. Ben bunu kaça alabilirim? Abi bunun böyle bir ada parsel var. Arkadaşım almış. Bunun sağında solunda kaça alabilirim? Abi yer kötü yer iyi. Önemli değil abi. Ben bunu kaça alabilirim? Bana kaça bulursun? Öyle bir yer yok. Genelde de bulamazlar öyle yerleri. İyi yerler de çok bulunmaz. Emin olun. Abi o imarın çeperindeki yer yok. Daha uzakta süper bir yer var dümdüz. Abi ben o dümdüz süper yeri istemiyorum. Ondan 100 tane var. Ben bu yerden istiyorum diyeceksin. Ondan sonra 3 ay sonra 2 ay sonra zaten hemen de bulunamaz. O da anlaşılacak ne kadar iyi yer oldu. Bulduğunda da size rakam söyleyecek. Diyecek ki ben size bunu 1,5'a buldum. Ha, tamam o zaman onun değeri odur arkadaşlar. Lütfen bir yerinizin fiyatını anlamaya çalışırken bu yer ne kadar eder gibi bir soru sormayın. O soruda çok yanlış cevap alırsınız. Yarısını, 1/3'ünü, 1/4'ünü alırsınız. Ben emsali kaça bulabilirim? Ben kaça alabiliyorum? Bu defteri kaça alabiliyorum arkadaşım? 50 liradan aşağı var mı dükkanda? Yok. O zaman bu değeri 50 liradır. Tamam lütfen buna çok dikkat edin. Öyle şey olmasın. Yani mallarınızı bu şekilde hiç kaptırmayın. Kendinize çok iyi bakın.